Hayatınızda iş ve özel yaşam arasındaki o ince çizgiyi silmeyi, tüm endişelerinizi kapının dışında bırakmayı, iş yerindeki stresinizi asla evinize taşımamayı diler miydiniz? Ya da tam tersi, iş yerinde yaşadığınız hiçbir anın evdeki huzurunuzu, kimliğinizi kirletmemesine. İşte bu dilek, Severance dizisinin korkutucu derecede cazip, bir o kadar da rahatsız edici evreninin temelini oluşturuyor. Apple TV platformunda 2022 yılında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Ben Stiller'ın üstlendiği bu bilim kurgu gerilim dizisi, izleyicilere sadece bir hikaye anlatmakla kalmıyor, modern dünyanın en temel çelişkilerinden birini varoluşsal bir neşterle kesip açıyor. Videoya geçmeden önce, eğer sinemadan bilime, kitaplardan felsefeye uzanan bu tarz derin yolculukları ve analizleri kaçırmak istemiyorsanız, şimdi kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız, başlayalım. Dizinin kalbinde Lumon Industries adında gizemli bir şirket yatıyor. Bu şirket, çalışanlarına benzersiz bir prosedür sunuyor, Severance yani bölünme. Bu cerrahi işlem sayesinde iş yerindeki anılarınızla kişisel hayatınızdaki anılarınız birbirinden tamamen ayrılıyordu. İş yerindeyken inniye adı verilen bir kimliğe bürünüyorsunuz. Ev hayatınız, anılarınız, ilişkileriniz, acılarınız, sevinçleriniz hakkında hiçbir fikriniz olmuyor. İşten çıktığınız an ise Auti adı verilen dışarıdaki gerçek kimliğinize geri dönüyorsunuz ve iş yerinde geçirdiğiniz 8 saatlik zamana dair en ufak bir anı kırıntısı bile taşımıyorsunuz. Bu iki benlik aynı bedeni paylaşıyor ancak birbirlerinden tamamen habersiz yaşıyorlar. Dışarıdaki sen, içerideki senin ne yaşadığını, ne hissettiğini asla bilemiyor. İşte bu dizinin en çarpıcı ve felsefi olarak en derin sorusunu ortaya atıyor. Hangisi gerçek sen? İki ayrı bilincin aynı bedende ayrı ayrı var olması mümkün müdür? Bu durum bir insanı ikiye bölmekle aynı şey midir? Yoksa sadece anıların bir bölümünü kilitlemek midir? Mark Scout, dizinin ana karakteri olarak dışarıdaki hayatında yaşadığı büyük bir kaybın acısından kaçmak için bu prosedürü seçmiş bir inlidir. Adam Scott'un canlandırdığı Mark, Lumon'da makro veri ve finansman departmanında çalışan sıradan kaybolmuş bir adam gibi görünse de, onun içsel yolculuğu dizinin temel çatışmasını gözler önüne seriyor dışlarda. Lumon Industries'in iç dünyası, dışarıdaki her şeyden izole edilmiş, steril, retrofütüristik bir tasarıma sahip etkiler. Gri koridorlar, anlamsız işler yapan çalışanlar, her adımda hissedilen gizem ve baskı çağında. Bu ortam, şirketlerin çalışanları üzerinde kurduğu mutlak kontrolün ve kimliksizleştirmenin adeta bir metaforu. İnniyeler yani içerideki benlikler, her gün uyandıklarında kendi iradeleri dışında yaratılmış, adeta birer kurban haline gelmişlerdir. Onlar, dışarıdaki benliklerinin kendi acılarından veya sorumluluklarından kaçmak için aldıkları bir kararın sonucudurlar. Bu durum, varoluşçu felsefenin temel sorularından biri olan özgür irade ve sorumluluk kavramlarını akla getiriyor. İçerideki Mark, Haley, Dylan ve Irving'in dışarıdaki kendileri adına maruz bırakıldıkları bu varoluşsal kısıtlamayı sorgulamaları kaçınılmaz oluyor sonra. Mark'ın ekibine yeni katılan Haley yani Britt Lower'ın canlandırdığı Haley, bu sisteme karşı çıkan ilk inniye oluyor. Haley, daha ilk günden itibaren Lumon'dan ayrılmak için çaresizce mücadele ediyor, dışarıdaki benliğine mesajlar gönderiyor, hatta kendisine zarar vermeye kalkışıyor. Onun bu isyanı dizinin olay örgüsünü hızlandıran ve içerideki benliklerin kendi varoluşlarını sorgulama sürecini başlatan bir kıvılcım oluyor. Haley'nin bu çabaları aslında dışarıdaki benliğinin onun bu durumdan memnun olduğuna dair gönderdiği videolarla sürekli engelleniyordu. Bu izleyicinin içini en çok acıtan noktalardan biri, kendi iradeniz dışında bir varoluşa zorlanmak ve kendi dışarıdaki halinizin buna rıza göstermesi. Bu durum, Jean-Paul Sartre'ın kötü niyet bad faith kavramını çağrıştırıyor, dışarıdaki Haley, kendi özgürlüğünden ve sorumluluğundan kaçarak, içerideki Haley'nin acı çekmesine neden oluyor, sanki o ayrı bir varlıkmış gibi davranıyor. Ekibin diğer üyeleri de kendi içsel çatışmalarıyla boğuşuyor. Zach Cherry'nin hayat verdiği Danje,
başta sisteme daha uyumlu gibi görünse de, dışarıdaki hayatına dair şok edici bir bilgi kırıntısı elde etmesiyle, onun da isyan tohumları yeşermeye başlıyor Tom'da. Dylan, Refine adı verilen bir Lumon tesisinde, çocuklarıyla etkileşim kuran dışarıdaki benliğini gördüğünde, içerideki yaşamının ne kadar büyük bir yanılsama olduğunu fark ediyor. John Turturro'nun oynadığı Irving Bailiff ise, sisteme sadık görünen, kurallara uyan, hatta Lumon'un kurucusu Kier Egan'a taparcasına bağlı bir iddia. Ancak Irving'in de içerideki benliğine dair gizemli rüyalar ve sürekli aynı resmi çizme takıntısı, dışarıdaki benliğinin de bir arayış içinde olduğunu, içsel bir çatışma yaşadığını gösteriyor. Onun dışarıdaki benliğinin Lumon'un tarihi ve Severance prosedürü hakkında araştırmalar yaptığını fark etmesi, içerideki Irving'in sistemin ötesinde bir gerçeğe uyanışını hızlandırıyor. Mark'ın en yakın arkadaşı ve amiri olan Pete'nin aniden ortadan kaybolması ve sonra ortaya çıkan hali, içerideki benliklerin sistemle ilgili şüphelerini derinleştiriyor. Pete, reentegrasyon yani yeniden birleşme prosedürünü deneyerek hem Innie'ye hem de Auti anılarını geri kazanmış ve bunun sonucunda zihinsel bir çöküntü yaşamıştır. Pete'nin bu durumu hem içerideki hem de dışarıdaki benliklerin bir araya gelmesinin ne kadar zorlu ve potansiyel olarak yıkıcı olabileceğini gösteriyordu. Bu durum, kimlik ve benlik kavramının ne kadar kırılgan olduğunu, anılarımızın bizi biz yapan temel yapı taşları olduğunu ve onların manipülasyonunun insan zihni üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Eğer anılarımız silinebilir veya ayrılabilirse, bireyin bütünlüğü ne anlama gelir? Dizinin ilerleyen bölümlerinde içerideki benlikler, dışarıdaki benliklerinin Lumon'un aslında ne yaptığını ve bu prosedürün gerçek amacını öğrenmek için bir plan yaparlar. Patricia Arquette'in canlandırdığı Lumon yöneticisi Harmony Gobel, dışarıdaki adıyla Bayan Selvig, Mark'ın komşusu olarak ikili bir rol oynuyor. Bu durum, Lumon'un çalışanlarının hayatları üzerindeki denetiminin ne kadar kapsamlı ve rahatsız edici olduğunu gösteriyor. Gobel, adeta Lumon'un dini lideri gibi hareket ediyor, Kier Egan'ın öğretilerini yayıyor ve şirketin mutlak egemenliğini sürdürmek için her şeyi yapıyor. Onun Mark'ın dışarıdaki hayatına bu kadar yakın olması, içerideki ve dışarıdaki dünya arasındaki çizginin aslında ne kadar ince ve geçirgen olduğunu, Lumon'un bu bölümde prosedürünü manipüle edebilme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Lumon'un tüm çalışanları üzerindeki bu totaliter kontrolü, Michel Foucault'un gözetim ve iktidar analizlerini akla getiriyor. Şirket, çalışanlarının sadece iş yerindeki değil, potansiyel olarak dışarıdaki hayatlarını da manipüle etme gücüne sahip. Peki sizce Lumon'un bu iş modeli gerçekten de modern iş dünyasının aşırıya kaçmış bir yansıması mı, yoksa bambaşka bir varoluşsal sorunun mu temsili? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım mı? Dikkat! Spoiler içerir. Severance'ın ilk sezon finali, içerideki benliklerin dışarıdaki dünya ile iletişim kurma planlarının doruk noktasına ulaşıyor. Mark, Haley, Dylan ve Irving, Lumon'un kontrolünü aşıp kısa bir süreliğine dış dünyadaki benliklerini deneyimliyorlar. Bu anlar, dizinin felsefi temelini daha da derinleştiriyor ve kimlik, bellek ve özgür irade üzerine önemli sorular soruyor. Helen'in bir gala gecesinde dışarıdaki Helena Egan, aslında Lumon'un ZEO'sunun kızı olduğunu ve bu prosedüre gönüllü olarak girdiğini açıklamasıyla, içerideki Helen'in yaşadığı tüm acının ve isyanın ne kadar anlamsızlaştığı ortaya çıkıyor. Bu, izleyicinin sisteme ve dışarıdaki benliklerin ahlaki sorumluluğuna yönelik öfkesini katlıyor. Mark'ın dışarıdaki kız kardeşine Innie olduğunu açıklaması ve Gobel'in tüm bu kargaşayı durdurmak için gösterdiği çaba, dizinin gerilimini tırmandırıyor ve ikinci sezon için büyük bir merak uyandırıyor. Severance, sadece bir bilim kurgu gerilim dizisi olmanın ötesine geçerek, insanlık durumuna, bilincin doğasına ve modern toplumun dayattığı normlara dair derin felsefi sorgulamalar yapıyor. Dizinin temelinde yatan en güçlü felsefi akımlardan biri varoluşçuluk. Jean-Paul Sartre'ın varoluş özden önce, gelir mottosuyla özetlenen bu akım, bireyin özünü eylemleri ve seçimleriyle yarattığını savunur.
Ancak Severanca prosedürü, İniyelerin bu temel varoluşçu sorumluluğunu ellerinden alıyor durumda. Onlar, dışarıdaki benliklerinin geçmiş seçimlerinin bir ürünü olarak var oluyorlar ve kendi seçimlerini yapma özgürlükleri kısıtlanıyor. İçerideki benlikler adeta birer kukla gibi dışarıdaki benliklerinin kaçtığı acılardan veya yapmak istemedikleri işlerden arındırılmış birer araç haline geliyorlar. Bu durum, Sartre'ın bahsettiği kötü niyet durumunu en net haliyle gösteriyor. Dışarıdaki benlikler, kendi hayatlarındaki zorluklardan kaçmak için bilinçlerinin bir kısmını Lumon'a teslim ederek içerideki benliklerinin varoluşsal boşluğuna yol açıyorlar. İçerideki Mark, Haley, Dylan kendi varoluşlarını anlamlandırmaya çalışırken dışarıdaki benliklerinin eylemlerinin ve kararlarının yükünü taşıyorlar. Kendi dışarıdaki benliklerinin kararlarına karşı çıkmaları, varoluşlarını sorgulamaları, kendi özgürlüklerini ve otantik benliklerini arayışları, tam da varoluşçu bir direnişin göstergesi. Dizi aynı zamanda nihilizmin karanlık gölgelerini de barındırıyor. İçerideki benliklerin yaptığı işin ne anlam ifade ettiği, neden yapıldığı hakkında en ufak bir fikirleri yok. Sayıları ayırıyorlar ama neden? Bu verilerin ne işe yaradığı, kime hizmet ettiği belirsiz. Bu durum, İnniyelerin işlerinin ve dolayısıyla varoluşların anlamsızlığına yol açıyor. Eğer bir iş sadece bir işse ve hiçbir bağlamı yoksa, yapılan eylemlerin değeri ne olur? Bu anlamsızlık, karakterlerde derin bir boşluk hissi yaratıyor ve onları bir amaç aramaya itiyor. Irving'in sürekli olarak siyah bir bataklık resmi çizmesi, Dia'nın dışarıdaki çocuğunu özlemesi, Haley'nin sisteme karşı isyanı, hepsi de bu nihilizme karşı birer tepki, bir anlam arayışı. Immanuel Kant'ın kategorik buyruk felsefesi de diziye uygulanabilir. Kant, insanlara her zaman bir amaç olarak davranılması gerektiğini, asla sadece bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini savunur. Lumon Industries ise İnniyeleri tamamen birer araç olarak kullanır. Onların bilinçlerini böler, kendi iradeleri dışında iş yapmaya zorlar ve dışarıdaki benliklerinin rahatı için onları sömürür. Bu, Kant'ın ahlak felsefesine tamamen aykırı bir durumdur. İnnilerin insan onuru, onların dışarıdaki benliklerinin kişisel çıkarları için çiğnenmektedir. Severanc'ın toplumsal ve felsefi altyapısında modern iş dünyasının eleştirisi de büyük yer tutar. Dizi, iş gücünün yabancılaşmasını en uç noktasına taşıyor. Karl Marx'ın yabancılaşma teorisi, işçinin ürününden, üretim sürecinden, kendi insanlık doğasından ve diğer insanlardan yabancılaşmasını ifade eder. Severanca da, İnniyeler kendi emeklerinin ürününden tamamen yabancılaşmış durumdalar. Ne ürettiklerini, neye hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Üretim süreci de anlamsız tekrarlardan ibaret. Kendi insanlık doğalarından, yani dışarıdaki hayatlarından ve benliklerinden tamamen koparılmış durumdalar. Dahası birbirleriyle kurdukları ilişkiler bile Lumon'un gözetimi ve manipülasyonu altındadır. Şirket, çalışanlarının kimliklerini, anılarını, hatta duygularını kontrol ederek onları tamamen metalaştırılmış birer işgücü haline getiriyor. Dizinin arkasındaki teorilere gelince, Lumon Industries'in gerçek amacına dair pek çok spekülasyon mevcut arttı. En popüler teorilerden biri, şirketlerin verimli bir şekilde çalışmak için en temel insani deneyimi, yani acıyı ortadan kaldırmaya çalıştığıdır. Bazıları Lumon'un dışarıdaki dünyada yaşayan insanların içindeki olumsuz duyguları veya travmaları barındırmak için inyaları kullandığını düşünüyor. Belki de Lumon, insanların acılarından veya istenmeyen anılarından arınmalarına yardımcı olmak için bu prosedürü pazarlıyor, ancak içerideki benlikler bu temizlenmiş acıların birer deposu haline geliyor. Bir başka teori, Lumon'un innileri bir tür bilinç deneyi için kullandığı yönünde. Belki de şirket, insan bilincini parçalamayı ve yeniden birleştirmeyi, hatta kontrol etmeyi amaçlıyor. Bu, yapay zeka ve bilincin geleceği üzerine tartışmaları da beraberinde getiriyor. Acaba Lumon, insan bilincini bir tür yazılım gibi ele alıp onu istediği gibi manipüle etmenin yollarını mı arıyor? Dizinin karanlık ve distopik atmosferi,
teknolojinin insan doğası üzerindeki potansiyel tehlikelerine dair bir uyarı niteliği taşıyor. Giş yaşam dengesi adı altında sunulan bu çözüm, aslında insanı insan yapan en temel unsurları ortadan kaldırıyor, bütünsel bir kimlik, anıların zenginliği, özgür irade. Lumo'nun kurucusu Kier Egan'ın öğretileri ve adeta bir tarikat gibi işleyen şirket kültürü, ideolojilerin ve kültlerin, bireylerin bilincini ve özgürlüğünü nasıl ele geçirebileceğinin bir metaforu. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmek, acıdan kaçmak veya daha üretken olmak adına nelerden vazgeçebileceği sorusunu cesurca ortaya koyuyor Severance. Sonuç olarak, Severance sadece sürükleyici bir gerilim değil, aynı zamanda modern insanın kimlik, benlik, bellek ve iş dünyasındaki yeri üzerine düşündüren derin bir felsefi sorgulama. Dizi, bizlere kim olduğumuzu, bizi biz yapan şeyin ne olduğunu ve teknolojinin bu tanımı nasıl değiştirebileceğini hatırlatıyor. Kendi anılarımızdan, deneyimlerimizden, acılarımızdan ve sevinçlerimizden ayrı bir benlik var olabilir mi? Ve eğer var olabiliyorsa, bu ne anlama gelir? Bu sorular, Severance sadece izlenecek bir dizi olmaktan çıkarıp, üzerine saatlerce konuşulacak, zihni zorlayacak bir deneyime dönüştürüyor. Severance dizisi ve diğer yapımlar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara Moviemiro platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Moviemiro'da izlediğiniz film ve dizilere kendi duygusal tepkilerinizi verebilir. Bu hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve diğer izleyicilerin bir yapım hakkında neler hissettiğini öğrenebilirsiniz. İzleyicilerin oluşturduğu gerçek duygusal haritaları inceleyerek bir sonraki film veya dizi tercihinizi bu hislere göre yapabilir ve topluluğun deneyimlerine ortak olabilirsiniz. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın.